Herkese merhabalar. Zamane Mutfağı'nda bugün sizlerle çok hafif lezzetli bir yaz pastası paylaşmak istiyorum. Bu tarifin yapımı oldukça pratik ve birkaç alternatif yöntem daha paylaşacağım pastanın katmanları ile ilgili. O yüzden videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Kıvamını bu şekilde sizlere gösterdikten sonra ve malzeme listesini de açıklama kısmına eklediğimi söyledikten sonra hemen tarifin yapımına geçelim. Tarife öncelikle bisküvili katmanını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için bir paket yulaflı bisküvi kullanacağız. Blender'dan toz haline getirene kadar hepsini çekelim. Pastanın tabanında kullanılan bu bisküvi tıpkı cheesecake'te olduğu gibi tabanda tuzlumsu bir tat yaratmanızı sağlıyor. Bunun yerine dilerseniz sade ya da kakaolu petibör bisküvi de tercih edebilirsiniz. Bisküvilerimizi toz haline getirdikten sonra eritilmiş 50 gram tereyağı ya da margarini üzerine döküp iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edelim. Ben bu tarif için 22 santim çapında kelepçeli bir kek kalıbı kullandım. Hazırladığımız bisküvi karışımını kalıbın içine döküp kaşıkla yaydıktan sonra bir bardağın altını ıslatıp üzerine bastırarak her yerinin eşit olmasını sağlayalım. Ben bu işleme devam ederken sizlerden küçük bir ricam olacak. Eğer bu tarifi beğendiyseniz öncelikle kanalıma bir göz atmayı, eğer size hitap ediyorsa kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. İyice bastırarak pastamızın alt tabanını hazırladıysak sıradaki işleme geçebiliriz. Sıradaki katmanımız muhallebimiz olacak. Gayet hafif ve lezzetli bir muhallebi hazırlayacağız. Bunun için tenceremizin içerisine 1 litre süt ekleyelim. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şeker ekleyelim. Yarım su bardağı nişasta ve yarım su bardağı da un ilave edelim. Ve son olarak da 1 adet yumurta sarısını ekledikten sonra ocağı açmadan önce iyice bu karışımı birbirine yedirerek çırpalım ve ocağı açıp orta ateşte kaynayana kadar karıştırmayı asla bırakmadan pişirelim. Muhallebimiz kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 3 dakika daha bu şekilde sürekli çırpmaya devam edelim ve üzerine 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı da margarinimizi ekleyerek ocağımızın altını kapatalım ve karıştırarak margarinimizi eritelim. Muhallebimiz biraz ılıdıktan sonra yaklaşık 10 dakika sonra üzerine labne peynirimizi ekleyeceğiz. Eğer soğutma aşamasında sürekli karıştırırsanız topaklanma olmayacaktır. Ama karıştırma işlemini ihmal ederseniz şöyle bir alternatif sunabilirim size. Labneyi ekledikten sonra mikserle çırparak pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Muhallebimiz ılıdıktan sonra üzerine 100 gram labne peyniri ilave edip iyice çırpalım, birbirine yedirelim. Labne peyniri bu muhallebiye tiramisu'daki veya cheesecake'deki o peynirsi tadı veriyor. Hem kıvam olarak daha hoş olmasını sağlıyor hem de lezzet olarak muhallebimizi daha da hafif bir hale getirip baymayan güzel bir lezzet elde etmemizi sağlıyor. Burada labne peynirini alternatif olarak sizlere krem şanti de önerebilirim. Muhallebinizi pişirdikten sonra labne yerine krem şanti ekleyip çırpıp yine hoş bir kıvam elde edebilirsiniz. Bunu da alternatif bir yöntem olarak sizlerle paylaşmak istedim. Muhallebimizi güzelce çırpıp hazırladıktan sonra bisküvi tabanımızın üzerine tamamını dökelim. Bir spatula yardımıyla üzerini düzelttikten sonra yaklaşık yarım saat boyunca buzdolabında dinlendirelim. O dinlenirken biz de bir yandan jöle karışımımızı hazırlayalım. Hazır jöle kullandım bunun için. Siz dilediğiniz meyveyle bu katmanı hazırlayabilirsiniz. Ona uygun jöle seçimi yaparsanız bence harika olur. Ben paketin üzerinde yazdığı gibi öncelikle
sıcak 1 su bardağı suyla jöleyi karıştırdım ve daha sonra iyice karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı soğuk su ilave ettim ve çilekli jölemi bu şekilde hazır hale getirdim. Gerçekten çok pratik ama ben bunun için sizlere bir alternatif yöntem daha sunacağım. Ben diğer tatlılarımda mesela vişneli jöle yaparken tencerenin içerisine 2 su bardağı vişne suyu, 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı da toz şeker ekleyip pişirdiğimde yine güzel bir jöle kıvamı oluyor. Bunu da alternatif olarak sizlerle paylaşmak istedim. Denemek isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Jölemiz hazır. Pastanın en üst katmanı için ben taze meyve olarak çilek kullanmayı tercih ettim. Bir kase küçük tarla çileklerini gösterdiğim şekilde dizebilirsiniz. Eğer çileklerinizin boyutları büyükse dilimleyerek pastanın üst yüzeyine döşeyebilirsiniz. Çileklerimizi de dizdiğimize göre üzerine hazırladığımız jöle karışımını dökebiliriz. Ben burası için şöyle bir şey düşündüm. Aslında acaba muhallebiyi dinlendirmeden önce çilekleri muhallebinin içine birazcık batırarak yerleştirmek daha mı iyi olurdu diye düşündüm. Çünkü jöleyi döktüğümüzde çileklerin yerleri birazcık değişti. O yüzden dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Buzdolabında yaklaşık 2 saat boyunca dinlendirdikten sonra pratik pastamız hazır. Hemen kalıptan çıkartıp sunum aşamasına geçebiliriz. Bu tarifin hem bisküvili katmanı için, hem muhallebisi için, hem de jölesi için alternatif yöntemleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyenler tadına bayılacak, buna eminim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer bu tarifi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum ve önerilerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Yeni lezzetli tariflerde görüşünceye kadar hoşça kalın.